...27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar. Metafizik arşiv, kadim sırlar. Ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program, cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, Ab-ı Hayat şifresi, Adolf Hitler'in metafizik sırları, Ahit sandığının sırrı, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi. Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı, Anunnakiler. Melekler kaç sınıfa ayrılır, cinlerin yaşamları, cinler insan bedenine nasıl girer, cinlerin isimleri, cinlerin tüm hayatı, aynaların geçiş noktası, astral seyahat, kanal olma hakkında her şey, kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması, cinler şifacılıkta kullanılır mı, cinlerin altın merakının sebebi, Codex Gigas şeytan İncil'i, Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi, tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, dikili taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması, Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası. Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü. İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim, Vefk nedir, çeşitleri, Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı, Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz, büyü nedir, filmlerdeki metafizik bilgiler, Hitit ve Frigya, Illuminati, Masonlar, Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi, Diatlov geçidi, Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler, dişi ve erilin bitmeyen kavgası, cinnet geçirmek nedir? Böyle buyurdu Zerdüş, derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum. Alanımızı temizleyelim. Sonsuz yaşam döngüsü, ruh can kopyaları, yüksek benlikler ve özlere ait. Bunların hepsi birbirine bağlı döner. Kuyruğunu yiyen yılan bu çemberde bir noktadan başlar, döne döne gelişir, sonra kuyruğuna ulaşır, sonra yeniden başlar. Yani bunların hepsi tekamül seviyelerine göre yükselen hologramlardır, formlardır. İster mineraldeki ruhcan ol, ister insandaki ruhcan ol, istersen yüksek benlik ol, istersen öz ol. Tamamı Yaradan'ın hologramlarıdır ve birlikte yaratanlarıdır. Zerre küllün aynasıdır gereği. Bir olan Allah kendini tüm formlarında kopyalar. Mutlak yokluktan mutlak varlığa bu hologramlarla çıktığında daima farklı evrensel kalıplarla sonsuz yaşam döngüleri oluşturur. Mutlak da muallak da olsa iki kaderinizi de kendiniz yazıyorsunuz. Sonra da kendim ettim, kendim buldum gereği kendi yazdığınız senaryoyu oynuyorsunuz. Yani karma için oluşan tüm ortamları seçen biziz. Ancak karmanın yani pozitif veya negatif yüklerin pek çok sebebi var. Bu yaşamda yaptıklarınız, geçmiş yaşamlarda yaptıklarınız ve genetik ailenizin size miras olarak verdiği yaptıkları. Aslında
gerekli temizliği yapmak için her defasında farklı yaşam programlarıyla geldiğimiz dünya platformunda ruhumuz hep perdeli olarak neden, niçinlerle ilerlemeye çalışır. Ta ki en olgun meyve olana kadar. Belki içlerinde en adaletsiz gibi görünen ruh ailemizdeki diğer ruhların yaptıklarının da bedeli bizim farkında olmadan kendi deneyimimizde ödememizdir. Ancak anlamadığımız şey onları ödeyerek aslında kendi yüklerimizden kurtulmamızdır. Ruh yalnızlığa, sevgisizliğe, aldatılmaya, değersizliğe dayanamaz. Bazen de dayanıyor arkadaşlar. Hatta o yalnızlıkta kendi köşkünü bile hazırlayabiliyor. Yine de çoğu dayanamaz. Çünkü o çok değerlidir. Yaradan Allah onda kendini var etmiştir, bunu bilir. Ve kendini bilirken Rabbini bilir. Ancak deneyimlerde yaşanan bu değildir. Aldığı darbeler bu gerçeğin olmadığını sanki ona göstermektedir. Ama yine de vazgeçmez. Hayır, bu gerçek olamaz. Rabbi onu seviyordur. Buna emindir. Bu öyle bir aşktır ki çocuğunu döven bir anneye çocuk ağlarken de "Anne, seni çok seviyorum. Biliyorum sen de beni çok seviyorsun" demektir. Sonunda o anne de o çocuk da birbirlerine sonsuz aşkla koşarlar. Uzun yıllar boyunca o kadar çok bunu dedim ki artık gerçek olan kendini sonsuz ışığında göstermektir. Bir olmuşlardır ve tek olanın ayağın olmuş sekinesi, huzuru, sonsuz cenneti budur. Harabatlar bu aşkla geceler boyu ağlar. Acısını da severler, mutluluğunu da. Bu sevginin en saf hali. Yaradana gözyaşıyla elini uzatmak. Bana yalnız sen gereksin ya Rabbi. Beni senden sonsuza kadar ayırma demektir. Bunu yaşamış olduğum için çok mutluyum. Şimdi sizinle kendi yarattığım cennetime gidelim. Birlikte hepimize cennetler yaratalım. Karma yüklerimizi, akitlerimizi bırakıp ışık olana kadar ve tekrar bedene dönene kadar bir yolculuk yapalım. Sonrasında da bu cennet gibi size özel cennetlerinizi sizin de yaratmanızı ve istediğiniz zaman benzer yolculukları kendinize özel olarak yapmanızı dileyelim. Bu çalışma aynı zamanda bir merkaba ve bir gece astral ortamında öğretilen çakra düzenleme çalışmasıdır. Telepatik olarak evrenin her yanına odaklanabildiğiniz için dilediğiniz yerdeki kişiyi imajine ederek ona da benzer şifalandırmayı gönderebilirsiniz. İlk olarak sinüslerimizi açmak için sirkeli suyu burun deliklerimizden çekelim ve burnumuzu iyice temizleyelim. Biliyorsunuz, burundan nefes almak çok çok önemlidir tüm şifa çalışmalarında. Üstümüze rahat giysiler giyelim ve bir bardak suyumuzu içelim. Rahat bir koltuğa veya yatağımıza yatalım. Mümkünse karanlık bir ortamda olun ve gözlerinizi kapatın. Ve yine mümkünse ortamda gül kokusu olsun. Artık kendinizi imajine ediyorsunuz. Ağır ağır bedeninizi kaldırdınız, ayaktasınız. Ve çevrenize ışıktan bir daire çizdiniz. Onun tam ortasında duruyorsunuz. Şimdi gümüş ışıktan tabanının tam ortasında durduğunuz bir piramit yaptınız. Derin bir nefes alın ve onu tutun. Bacaklarınızın arasındaki kök çakra yani kırmızı çakranıza odaklanın. Onu hissetmeye çalışın. Rengi kırmızı mı? Dönüyor mu? Kristal mi? Dönmüyorsa zorlayın dönsün. Spiral olarak dönmesini imajine edin. Kök çakra dönerken ve rengini kırmızı yapmışken nefesinizi yavaşça verin. Şimdi tekrar derin bir nefes alın ve tutun. Karın altına geldiniz. Turuncu çakra dönüyor mu? Kristal mi? Tıkalı mı? Zorlayın.
dönsün. Spiral olarak içinizdeki çi enerjisi ne varsa temizlensin. Yavaş yavaş nefesinizi verin. Üçüncü nefesinizi de derince alın ve tutun. Karın çakrasına, sarı çakraya geldik. Sarı mı rengi? Kristal mi? Döndürün. Artık spiral dönmeyi öğrendik. Döne döne nefesinizi yavaşça verin. Dördüncü nefesimizi alıyoruz ve tutuyoruz. Kalp yani yeşil çakradayız. İçimize huzur doluyor. Sevginin, Yaradan'ın aşkını hissediyoruz. Rengi kristal, yeşil gibi olsun. Dileyin ve hızla dönsün. Bu mutluluğu derince hissedin. Siz spiral kalbin üstünde dönerken sakince nefesinizi verin. Beşinci nefesimizi alıyoruz ve tutuyoruz. Boğaz yani mavi çakradayız. Bilgeliğin huzuru, Rahman'ın kudreti üstümüze ışıldıyor. Rengi daha açık, mavi kristal olsun. Döndürün çakranın tekerleğini. Enerjiniz mavi olarak spiral dönerken yavaşça nefesinizi verin. Altıncı nefesimizi alıp tutalım. Alın çakrası, turkuaz, üçüncü göz çakrasındayız. Ruhumuzun giriş kapısı ve sonsuza açılan kapımız. Bizi evrensel internete bağlayan kablomuz. Hızla döndürün, kristal olsun. Işığı her yeri aydınlatsın. Ona çok ihtiyacımız var. Çi enerjiniz lotus yaparak dönerken her yere bakan göz olup nefesinizi yavaşça verin. Yedinci nefesimizi alıyoruz ve tutuyoruz. Özgürlüğe bir adım kaldı. Tepe çakramıza yani menekşe çakrasına geldik. Bütün çakralarınızdan topladığınız enerjinizi tepenizdeki noktada topladınız. Öyle hızlı döndürün ki melek rengi beyaza dönsün. Saf kristal olsun. Artık kökten gelen spiraller döne döne hortum oldu. Öyle hızlandı ki siz de içinde giderek kayboluyorsunuz. Patlama noktasına geldiniz. Daha hızlı dönün. Evet, her şey patladı. Geriye hiçbir şey kalmadı. Kanatlandınız. Artık yoksunuz. Özgürsünüz. Sadece Yaradan var ve onun sonsuz ışığı. Kendi cennetimizdeyiz. Burası bir göl kenarı. Her yer yeşil, çiçekler, ağaçlar ve göl kenarında bembeyaz bir ev var. Orası sizin eviniz. Başka kimse yok. Kuş sesleri ve dalga seslerinden başka bir ses yok. İnanılmaz bir huzur var. Karşıda bir ada var. Altın renginde ışığı yansıyor. Kumsala doğru giderken sanki yaşamın tüm yükünü de atmak ister gibisiniz. Suya yavaşça adımınızı atıyorsunuz. Biraz soğuk ama teninizde ipek hissi uyandırıyor ve alışıyorsunuz. Giderek adımlar büyüyor. Suda yüzmeye başlıyorsunuz. Tek dilediğiniz yüklerinizi atmak ve altın adaya, hedefe ulaşmak. Önce su direniyor. Yüzerken yoruluyorsunuz. Ama yapabilirsiniz. Kendinizle konuşmaya başlıyorsunuz. Sanki tüm geçmişinizden ve geçmiş yaşamlarınızdan ve genetik ailenizin yüklerinden arınmak istiyorsunuz. Her kulaşta dudaklarınızdaki haykırış artıyor. Dualarınız suya ve masmavi göğe karışıyor. Allah'ım, geçmiş, şimdi ve gelecekteki zaman mekanlarda ne varsa benim yararımı
olmayan tüm akitlerimi bitirmek istiyorum. Bu akitlere taraf olan tüm varlıkların, genetik ailemle gelen ruh canların, diğer benlerimin ve enerji alanımı kontrol eden bedenli bedensiz tüm canların beni terk etmelerini istiyorum. Yüce meleklerin bu süreci kontrol ederek beni korumalarını talep ediyorum. Şu anda sonsuz aşk olan Allah'ıma ve bağlı olduğum yüksek benliğime seslenerek özde var olan saf titreşimimi en güzel haliyle kendime geri kazanmayı istiyorum. Tüm zaman ve mekanlardaki diğer benlerimi ve beni diğer paralel yaşamlardan etkileyen benlerimi, beni bu yaşamımda sınırlayıcı, yaşamaya zorlayan akitleri verdiğim için affediyorum. Genetik aile ruh benlerimi ve şimdiki idraktaki beni bu zorlayıcı dersleri aldırdıkları için affediyorum. Tüm zaman ve mekanlarda olan, farklı yaşamsal formlarda olan ve benim enerji alanımdan beslenen canları bu yaptıklarından ve bana zarar verdiklerinden dolayı alanımdan derhal gitmelerini istiyor ve onları affediyorum. Hepimizi sevgiyle kucaklıyor ve bağışlıyorum. Şimdi yüksek benliğimize yükseldik ve birlendik. Tüm sınırlayıcı akitler bozuldu ve bağlar koptu. Tüm korkular, acılar, öfkeler yok oldu ve serbest kaldılar. En ilahi meleklerden benim yaralarımı, berelerimi sarmalarını ve gözyaşlarımı silmelerini istiyorum. Bir daha beni ilahi yasaların dışında hareket edecek her türlü etkiden uzak tutup korumalarını istiyorum. Yaradan yolunda ve saf ışığın üstünde yürüyeceğime söz veriyorum. Şimdi özgürüm. Sadece özgürüm. Olması gereken oldu. Suyun üstünde tüy gibi oldum. Sanki dalga oldum. Bir yandan yağan yağmurla dalgaya karıştım. Sadece sonsuzluğa akıyorum. Tüm sesler ve görüntüler yok oldu. Giderek su halimden çıkıyorum. Karşıdaki altın ada önüme geldi ve ışığı altın renginden beyaza dönüyor. Sanki önümde secde ediyor. Göremez oldum. Işıkta kayboldum. Işığın kendisi oldum. Tepede bir noktayken bir ters ışık piramidi oluşturdum. Şimdi iki ışık piramit içinde yıldızım. Sonsuz olanı narin insan bedenime aldım. Bende görünen o ve benim gördüğüm o. Kendimi seviyorum. Ben çok değerliyim. Ben benim. Sadece bir Allah. La ilahe illallah. ...27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar. Metafizik arşiv, kadim sırlar. Ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program, cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, Ab-ı Hayat şifresi, Adolf Hitler'in metafizik sırları, Ahit sandığının sırrı, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi. Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı, Anunnakiler. Melekler kaç sınıfa ayrılır, cinlerin yaşamları. Cinler insan bedenine nasıl girer, cinlerin isimleri, cinlerin tüm hayatı, aynaların geçiş noktası.
Astral seyahat, kanal olma hakkında her şey, kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması, cinler şifacılıkta kullanılır mı, cinlerin altın merakının sebebi, Codex Gigas şeytan İncili, Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi, tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, Dikili Taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması, Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası. Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü, İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim? Vefk nedir? Çeşitleri. Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı. Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz. Büyü nedir? Filmlerdeki metafizik bilgiler. Hitit ve Frigya. Illuminati, Masonlar. Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi. Diyatlo geçidi. Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler. Dişi ve erilin bitmeyen kavgası. Cinnet geçirmek nedir? Böyle buyurdu Zerdüş. Derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum.